Dekotantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu videomuzda Brezilya kolyesi yapacağız. Son zamanlarda bayağı trend olan bir takı modeli. Çok çeşitli kumaşlardan çalışılabiliyor. Beyaz kumaşlar, etaminlerden. Biz bunu bir takipçimden gelen istek üzerine kot kumaştan çalışacağız. Bunun için tabii ki böyle bir kot kumaş parçası lazım. El işi orlon ipliklerim var benim. İşleme yapmak için, üzerlerinde gül işlemesi için. Tabii ki bu aparatlara ihtiyacımız var. Bunlar takı malzemecilerinde bulunuyorlar. Şöyle bir de yüzük aparatı hazırladım ben. Kolye ile birlikte belki bir de yüzük yaparız diye. Pirinç rengi ve gümüş rengi zincirlerim var. Tabii ki bu zincirleri takabilmek için halkalar, papağanlar var. Gümüş rengi, bakır rengi yine. Bunları da takabilmek için böyle ince uçlu karga burnum var. Takıların olmazsa olmazı bir malzemedir zaten bu. İnce, şeffaf ipim var. Yine boncuk dikmek için boncuk iğnesi, işlemeler için de işleme iğnem var. Ayrıyetten dolgu malzemesi olarak ben aparatları satılıyor ama onlara para vermedim. Böyle pamuk kartonla bunu halledeceğiz. V yapıştırıcımız var. İlk önce hangisiyle çalışsam ona karar vermem gerekecek. Şimdi yüzükle takımı yapacak olursam bu gümüş rengi. Gümüş renklilerden seçmem gerekecek. Kumaşın içine dolgu malzemesi yapacağız. O malzemeyi tam buna göre kesmemiz gerekiyor. Kurşun kalemle şöyle kenarlarından gideceğim. Düzgün kesmek için böyle bastırıyorum. O izi takip edeceğim. Böylelikle ayrıyetten o hazır kalıplara ihtiyacımız kalmayacak. Kendi kalıbımızı kendimiz oluşturacağız. Şöyle keselim. Kenarlarını tam düzgün rahat keselim diye. Kartonu kumaşta da kullanacağım. İşleme yapacağımız yüzeyi belirlemek için kumaşın tersinden yine kurşun kalemle kalıbımızın sınırlarını çizeceğim. Oluyor ki şu sınırlar içerisinde işleme yapacağız. Kenarlarından kıvırma payı bırakarak yarım santim kadar kesiyorum. Takım yapabiliriz bence. Yüzüğün ortası için bu süzgeç deniyor buna genelde, yüzük süzgeci de bize tabii ki bu sadece kalıp olarak lazım. Şöyle çıkaralım. Bu aparatlar takı malzemecilerinde satılıyor. Oralardan bulabilirsiniz. Bunun da kalıbını alalım. Nasıl bir işleme yapacağız onu düşünelim. Elimdeki renklere bakıyorum. Böyle beyaz var. Sarı var, mavi var. Bu kotun üstünde bunlar gayet güzel durur. Pembeler var. Bu renklerden çiçek yapabiliriz. Papatya şeklinde bir işleme yapabiliriz mesela. Tabii ki koca koca papatyalar sığdıramayız. Biz minik minik çalışacağız. Minik minik çalışacağımız için papatya niyetine beyaz çiçeklerimizi tomurcuk yöntemiyle yapacağız. Küçük düğüm atıyorum. Kumaşın arka tarafından minnacık bir ilmekten geçiriyorum. Bu ince bir püf nokta. Direkt eğer düğümü batırırsam zamanla o düğüm dış yüzeye çıkabilir çünkü. İpi bir şöyle sarıyorum. Bakın bir şöyle, bir de böyle sarıp bu ipi de dipte tutarak içinden geçiriyorum. Tomurcuğumuz böyle oluyor. Tomurcuklarda biz çiçek yapacağız. Büyük bir işlem olsaydı kocaman bir çiçek yapardık. Ortasında da bunlar küçük tomurcuk olarak kalırdı. Ama biz minyatür bir işleme yapıyoruz.
şimdilik yeterli bence. Daha süslemeler de yapacağız. Bu sefer bir düğüm atıyorum. İnce bir düğüm. Ve yine ince bir ilmekten geçirip kesiyorum. Yine çok sahipleneceğiz. İpliğimi kesiyorum. İpliğim. Benim ipliğim. Papatyayı andırsın diye de sarı tomurcuklar yapacağız. Bu sefer 2 tane dolayacağım ilk etapta. Biraz daha büyük olsun. Sonra buradan geçireceğim. Çiçeklerimiz hazır. Şimdi bunları yeşil boncuktan, şöyle demiştim ya, belki kullanmamız gerekebilir. Saplarını, yapraklarını çalışacağım. Bunlar dizi şeklinde böyle ipliklerde satılan eskiden annelerimizin oya boncuğu dediği boncuklar. Bir kısmını döküyorum. İğnesi aldım. Görünmeyen şeffaf bir iplik bu. Bu vesileyle de bir boncuk işleme tekniği tarif edeyim. 1 2 3 boncuğu alıyorum. Dibe kadar indiriyorum. Tam 3 boncuğun bittiği yerden kumaşa batıyorum. Bunu böyle dümdüz ilerletmek için bir boncuğa şu arka kısımdan bir boncuğun hizasını geri dönüyorum. Bir boncuktan tekrar iğneyi geçiriyorum. Tekrar 3 boncuk alacağım. İstediğim yöne yönlendirerek yine 3 boncuğun bittiği yere batıyorum. Geri dönüyorum. De var. Bakın. Seyredeceksin. Yapılarımız bu şekilde. Bir iki pembe tomurcuk atsak şuralara yakışır gibi geliyor. Bir tomurcuk şuraya. 3 de buraya eklesem sanki güzel olacak. İşlemimiz hazır. Kestiğimiz kartondan dolgu malzememizi hazırlayalım. Birazcık yapıştırıcı süreceğim. Çok değil. Birazcık pamuk kullanacağım. Şu hizaya getirelim. Belirlediğimiz sınırlardan kenarlara biraz çentik atacağım. Kıvırmak için. Sınıra kadar kesmiyorum yani. Sınıra yakın kesiyorum. Sonra kumaşta atma olmasın. Burada sıvı yapıştırıcımızı sürüyoruz. Ekleyelim ki tam yapışsın.
Brezilya kolyemizin ucunu bekletirken de yüzük çalışmamıza başlayalım. Bu da yuvarlak olacak, takım olsun. Bence aynı şekilde çiçekler yapalım. Efendim Mia. Ey kuzum. Ey yavrum. Hey, mama mı istiyorsun? Evet, Mia'mıza mama verelim. Geliyorum. Aynı şekilde başlıyorum. Beyaz yaprakları hazır. Bu arada kolye aparatımız kurumuştur. Onu yapıştıralım. Çok kabarık olan kısımları keseceğim. Bence çok tatlı oldu. Şimdi de buraya yapıştıracağız. Yapıştırıcıyı biraz daha bol kullanacağım. Sağlam olsun. Kurumaya bırakacağım. Bir 10-15 dakika kuruması daha sağlıklı yapışmasını sağlar. O sırada yüzükteki çiçeklerimizin tomurcuklarını yapalım. Büyük çiçeğe yine büyük tomurcuk 2 defa sarıyorum buradan ve şuradan tek defa. İki minik çiçeğimize de minik tomurcuk. Yeşil boncuklarla yapraklarımızı yapacağız. Bir iki de pembe tomurcuk atacağız. Bu arada bu kurumuştur. Kolyemizi yapıştıralım. Da yaptık. Şimdi pembe tomurcuklarımızı da ekleyeceğiz. İşlemimizi de tamamladık. Şimdi bu süzgece pamuk yapıştıracağım. Haline getireceğim. Üstüne yapıştıracağım. Kurumasını bekleyeceğim. Düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde üstteki pamukları keseceğim. Kalıp kullanmamamın 2 sebebi var. Birincisi kot kumaş kullanıyoruz. Biraz kalın. O yüzden kalıbın üstüne kot kumaşı yapıştırdığınız zaman normalinde ince kumaşlara göre yapıldığı için muhtemelen tam kolyenin ortasına ya da yüzüğün ortasına tam oturmayacak. Birinci sebep bu. İkinci sebep de işleme yaparken oluşan alttaki düğümler pamuğun içine gömülsün ve daha böyle düzgün bir yüzey oluşsun. İkinci sebebimiz de bu. Şimdi deniyorum. Etrafını kıvıracak şekilde oldu mu? Oldu. Biraz temizleyelim buralara. Dağınık bir iş bu. Bunu yapıştırmaya.
tutuyoruz. İyice düzeltiyorum. Şu köşeler kalmasın, görünmesin. Süzgecinde şöyle bir çukurluk olduğu için fazlalıkları kesmeme gerek yok. Kenarlarını, çentiklerini açtığım yüzük aparatını alıyorum. Şimdi bu çentiklerle yüzüğü buraya oturtacağız. Yüzüğümüz de hazır. Çok tatlı oldu bence. Şimdi gelelim kolyenin zincirini takmaya. Boynuma göre istediğim mesafede ayarlıyorum zinciri. İlk önce papağanımızı takalım. Halkayı açıyoruz. Zincirin bir ucuna takıyoruz. Tamamen ucunu böyle tam ucuca gelecek şekilde kapatıyoruz. Bir tarafa da papağanı takıyoruz. Ve hazırladığım kolye ucunu da zincire takıyoruz. Tamamen kapatıyoruz. Ve Brezilya kolyemiz kot kumaştan hazır. Bu da yüzük. Ellerim hep yapıştırıcı oldu. Bence gayet hoş oldu. Şöyle yakın çekimde sizlere göstereyim. Bir takipçimin kot kumaştan Brezilya takısı yapar mısınız isteği üzerine bu videoyu hazırladım. İyi ki de istemiş benim takipçim. Çok hoş şeyler ortaya çıktı. Sizin de merak ettiğiniz el sanatları teknikleri varsa, öğrenmek istediğiniz takı modelleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve takılarımızı beğendiyseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere sanat dolu, keyifli, güzel günler diliyorum.